Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Sizlerle birlikte önümüzdeki 15 gün boyunca 11 ülke 20 şehir göreceğiz. Belçika'nın en ünlü, en romantik kasabalarından bir tanesi. İsviçre gezmesi de oldukça pahalı bir ülkedir. Çünkü kişi başı minimum geliri 100.000 dolar. Sıradaki durağımız Paris. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldim. Dünyanın her yerinde neler denedik. Viyana'da da bunu denemek nasip oldu. Roma benim için dünyada gittiğim en iyi açık hava müzesi gibi diyebileceğim bir kent. Dünyada gittiğim en güzel doğa ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre'deyiz. Yağmurlu bir Venedik'e hoş geldiniz. O kadar temiz, hayal gibi, rüya gibi bir doğası olan ülke yapmışlar. Ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayız. Sıradaki durağımız Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidiyoruz. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Hadi gelin birlikte Avrupa'yı gezelim. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Şu anda sizlerle birlikte önümüzdeki 15 gün boyunca 11 ülke 20 şehir göreceğiz. Avrupa rüyasıyla birlikte uçakta bir tura katıldım. Arkamda gördüğünüz otobüste İtalya'dan başlayan yolculuğumuzda sırasıyla İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ni dolaşacağız. Sizler bu videoyu çok kısa sürede izleyeceksiniz ama bizler için oldukça uzun ve keyifli bir yolculuk olacak. Dünya turumun Avrupa kıtası yolculuğu İtalya'dan başlıyor. Roma benim için dünyada gittiğim en iyi açık hava müzesi gibi diyebileceğim bir kent. İtalya turumun ikinci ayağı Floransa'ya, Rönesans'ın doğduğu bu kadim kente hoş geldiniz. Şansımıza yağmurlu bir Venedik gününde gezimize başladık. Tekneye bindik. Şimdi San Marco Meydanı'na gidiyoruz. Çok fazla yağmur yağıyor ama yine de gezmemize engel değil tek tabii ki. Ciao, grazie. Yağmurlu bir Venedik'e hoş geldiniz. UNESCO koruması altında bir kent burası. 60.000 kişi yaşıyor. 118 farklı adadan oluşuyor. Aslında kurutulmuş bataklığın üstünde kazıklarla yaratılmış bir sistem. Tamamen özellikle yaz aylarına geldiğinizde bataklık kokusunu hissettiğinizde bunu anlayacaksınız. Çünkü burada herhangi bir kara parçası yok. Bununla beraber dünyanın da en ilginç yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Milyonlarca turist geliyor buraya ve özellikle romantizm arayanların o gondollarla filmlerde gördükleri sahneleri en azından fotoğraflamak, yaşamak ve ambiyansı tatmak için uğrak noktalarından bir tanesi. Bununla beraber buraya geldiğinizde Burana ve Murano diye de çok güzel adaları var ama pek tabii ki bu 118 adanın içerisindeki en ünlü ana karanın üstündeyiz şu anda. Burası ve 150'den fazla kanalın 400'den fazla köprüyle bağlanmış bir sistemin içerisindeyiz şu anda. O kadar güzel bir ambiyansı vardır ki geldiğinizde muhallerini şurada gördüm diyebileceğiniz bir yer değil Venedik. Buraya da benim 5. gelişim. Adada daha önceden böyle 3 günlük kaldığım geziler olmuştu. Onları da YouTube'da sizlere aktarmıştım. O videolarımı da izlerseniz Venedik'le ilgili kapsamlı bilgilere de sahip olabilirsiniz. Burada biliyorsunuz bazı videolarda, fotoğraflarda görmüşsünüzdür. Venedik sular altında kalıyor ya. İşte bakın şu an o anlardan birine talibiz. Tabii tam anlamıyla onu hissetmiyorsunuz ama bildiğiniz burada böyle yarım metre sular yükselebiliyor ki ileride buranın zaten sular altında kalacağını söyledikleri ve bunu iyi pazarladıkları için de insanlar tam sular altında kalmadan Venedik'i yaşamak ve görmek istiyorlar. San Marco meydanındaydık. Dolaştık. Güzel bir yer. Devam. Ara sokaklara girdiğinizde böyle dükkanlar, restoranlar, kafeler, barlar ne ararsanız var. Tabii burası konaklamak için de oldukça pahalı bir yerdir. Yaz sezonunda özellikle yer bulamazsınız. Çok zordur. Ya da anakaraya gitmeniz gerekir. Birazcık daha bütçesel anlamda uygun olan yerlere. Valla bu da başka bir keyifli. Düşünsene şuraya oturmuşsun, bir şeylerini içiyorsun, Venedik'i yaşıyorsun böyle köprülerin içerisinden geçerek
güzel birkaç bildiğimiz yerler var. Oraya doğru ilerliyoruz. Ben bu halini de çok sevdim. Bakın en azından hiç turist yok şu anda. Daha sakin ve çok daha gezmek için rahat bir havası var. Bakmayın, yağmura aldanmayın. Hemen geçiyor yağmur ve çok rahat bir şekilde nefes alarak adada gezebiliyorsunuz. Çünkü yazın burada özellikle sıcak dönemlerde birazcık daha nem olabiliyor. Böyle onlarca küçük, irili ufaklı daha doğrusu meydanlar var ve bu meydanların böyle etrafındaki tatlı restoranlarda yemek yiyebiliyorsunuz ve şehrin içerisindeki birçok yerde ulaşım sağlarken binaların böyle tüneller gibi düşünün, altından geçmeniz gerekiyor. Şimdi güzel bir yemek yiyelim dedik. Marco Polo adında bir restorana geldik. Şöyle kocaman 1 kilo et söyledik. Bu 65 euro. Kestim, tadına bakıyorum. Yani yemek pek de iyi değildi. Çok fazla övemeyeceğim. O yüzden işte diyelim, yorum olarak kalsın. İstikamet İsviçre. Avrupa rüyası ile birçok geziye gittim ve dikkat ettiğim bir şey var. Hep çok iyi otellerde kaldık. Neredeyse %90 kaldığımız otellerin hepsinin hem konforu, hem konumu, hem de kahvaltıları Avrupa standartlarındaki birçok otelden çok iyiydi ve birçok turdaki mekanlar olarak turdaki konaklama alternatifleri olarak baktığımızda çok iyiydi. Onlardan bir tanesinde kalıyoruz şimdi. Bakın, böyle bir odamı göstermek istiyorum. Burası benim odam. Televizyonum var. Böyle çok güzel 2 tane yatak koymuşlar gerçi ama normalde bunlar birleşik olarak da alabiliyorsunuz. Burada böyle çayınız, kahveniz olabiliyor. Şurada küçük bir dolabınız oluyor genelde. Burada da size ait tamamen duşunuz, tuvaletiniz oluyor. Ve en güzeli de böyle gittiğiniz yerlerde konum olarak birçok yere yakın oluyor. Aynı zamanda da gittiğiniz bütün böyle otellerin büyük bir çoğunluğu zincir olduğu için kaliteleri de oldukça iyi oluyor. Bugün dinlendikten sonra yarınki gezimize devam edeceğiz. En azından kaldığımız yerleri de sizlere göstermek istedim. İtalya'dan İsviçre'ye olan şahane bir yolculukla Zürih'e geldim. Dünyada gittiğim en güzel doğa ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre'deyiz. Yol boyunca o kadar güzel köyler, göller, manzaralar, dağlar, Alplerin etekleri gördük ki yani sanki birisi gelip çizmiş gibi, o kartpostal gibi yerlerdi. Zaten ben İsviçre ile ilgili de daha önceden birçok YouTube'da bölümler yaptım. Onları kesinlikle izleyin ama bizim buradaki amacımız Zürih'e kadar gelip buradan Fransa'ya geçmekti. Ama yine söylüyorum, hepimiz böyle resmen cama yapıştık ve muhteşem bir İsviçre manzaralarını görerek, doyarak yolculuk yaptık. Şu anda ise Zürih kentine geldik. İsviçre'nin başkenti Zürih değil, Bern. Bizim İstanbul'la Ankara gibi çok karıştırılıyor. Aynı mantıkla düşünebilirsiniz. Herkes İstanbul'u başkent sanıyor ama keza aynı şey Zürih için de geçerli. Çok güzel bir tabiatı vardır. Şehrin içerisindeki bütün bu göllerde yüzebilirsiniz. Tertemiz bir doğası, gölleri, tabiatı, parkları, şehirleri var. Bu gezimizdeki en güzel doğa görebileceğimiz duraklardan bir tanesindeyiz. İsviçre gezmesi de oldukça pahalı bir ülkedir. Çünkü kişi başı minimum geliri 100.000 dolar. Yani etrafta gördüğünüz herkes nereden baksan aylık 8-10 bin dolar, euro para kazanıyor. Bununla beraber buraya geldiğinizde mutlaka yemeniz gereken şey milli yemekleri, fondü, ama en güzel şeylerden bir tanesi de çok güzel şehirlerin içerisindeki böyle yaşam alanları. Hiçbir şey yapmasanız bile dolaşmak dahi insanın en azından ülkeye dair bir fikir edinmesini sağlıyor. Burada en çok konuşulan dil Almanca, pek tabii ki Fransızca da konuşuluyor. Çünkü hem Almanya hem de Fransa'ya sınırı var. Bununla beraber buradaki insanların en büyük gelir kaynakları pek tabii ki finans sektöründen dolayı. Dünyanın en güvenli ülkelerinden ve dünyanın bankacılık konusundaki lider ülkesi diyebileceğimiz bir yer burası. Ve bununla birlikte ülkede yüzlerce dağ var. Özellikle Alpler sayesinde hem kış hem de yaz turizmi oldukça gelişmiş. Tabii ki burayı gezmek için çok daha uzun zaman ayırmak lazım. Ama yolda olup yol manzaralarını izlemek bile burayı görmek için en azından bir ön fikir olması anlamında oldukça yetebiliyor. Bu gezide en çok sevdiğim ne biliyor musunuz? Düşünsenize, daha bir önceki sahnelerde İtalya'yı görmüştünüz. Bambaşka bir mimari vardı. Hemen yolculuk yaptıktan sonra bizi karşılayan
Binalar, şehir manzaraları, yapıların şekilleri, her şey değişti. Aslında Avrupa'nın içerisinde bambaşka bir diyara gelmiş gibi hissediyorsunuz buraları gezerken. Az önce size kanal ve nehir kısmını gösterdim. Gölün olduğu yerden gezimize başlamıştık. Burası da böyle eski Zürih'in merkezi ve yine burayı da çok güzel korumuşlar. Harika restoranlar, kafeler, barlar var. Hiçbir şey yapmasanız bile şöyle dolaşmak insanı mutlu ediyor ve en ilginci, bakın, hiçbir yerde herhangi bir çöp asla göremezsiniz. Doğalarında bile bir tane plastik göremiyorsun. O kadar temiz, hayal gibi, rüya gibi bir doğası olan ülke yapmışlar. Bu ülkede frank geçiyor ve Euro'dan %10 gibi düşünebilirsiniz. Daha değerli paraları ve bakın şöyle göstereyim. Bir et yiyorsunuz. 24 mesela. Makarnalar mesela 14 ila 19 frank. Yani 15-20 euro gibi düşünebilirsiniz bir öğün yemek yerseniz. Ki oldukça bu kadar zengin bir ülke için bence normal bile. Şimdi böyle hızlı bir şekilde şehirleri gezerken önce bir enerjiyi almaya çalışıyoruz ki ondan sonra böyle hızlıca merkezi gezelim. Pizza söyledik. Şöyle 4 peynirli ve benimki de şöyle bir margarita. Yani en kötü bir pizza yiyorsunuz 20 euro gibi düşünün. Afiyet olsun. Çok güzel bir yemek yedik. Kendimizi sokaklara attık. Buralar festival havasında. Şu anda Zürih Belediye Lisesi'nin konserine denk geldik. Bakalım neler çalacaklar. Herzlich willkommen im Namen. Ve başlıyoruz. Çanlar bizim için çalıyor. Sizlere şu anda Fransa ile Almanya sınırında Alsace-Lorraine bölgesinden sesleniyorum. Bu zamana kadar Avrupa'yı gezerken hiç benim de gelmediğim bir coğrafya burası. Özellikle Noel köyleriyle çok ünlüdür. Ama benim rotamın üzerinden Paris'e giderken yol üstünde olduğu için buraya kadar gelmişken bu minik köyleri görmek istedim. Alsace-Lorraine bölgesinde böyle özellikle Noel dönemlerinde süslense de normalde burada yaşayan halkın hala günlük hayatında devam ettirdiği tatlı köyler olarak geçer. Ama aslında savaşlarıyla da ünlüdür burası. Genelde 60 ila 100 bin kişinin yaşadığı yerler ve bugün sizlere bu köyleri göstermek istiyorum ve aynı zamanda kendim de görmek istiyorum. Daha önce hiç görmedim çünkü. Buradan da Paris'e kadar gidip oradan Brüj, akabinde Amsterdam rotasını izliyor olacağım. Buraya kadar da gelmişken, yolumun üstündeyken hadi dedim Noel olmasa bile hem göreyim hem de göstereyim. Hazırsanız sizlere Avrupa'daki en ünlü köylerden bir bölge olarak bilinen Alsace-Lorraine bölgesindeki köyleri göstereceğim. Kendim de bu köyleri görerek, deneyimleyip umarım güzel bir şekilde eğlenerek de bu bölgenin keyfini çıkaracağım. Bu Alsace bölgesinin başkenti Strasbourg'a geldim. 2 saatlik yolculukta çok güzel köyler, yol manzaraları görüyorsunuz. Yolda şahane, rahat rahat ulaşabiliyorsunuz. Burası Avrupa Birliği içinde çok önemli bir kent. Tamam, bölgenin turistik anlamda katma değer bir, hani görmeden dönülmemesi gereken köyler gibi bir güzelliği yok ama gelmişken birçok kimsenin de görmesi gereken önemli bir nokta. Sıradaki durağımız Paris.
Kuzey'in Venedik'i Brugge'e geldik. Burası Belçika'nın en ünlü, en romantik kasabalarından bir tanesi. Hadi bugün burayı gezelim. Burası Orta Çağ döneminin en güzel örneklerini görebileceğiniz kentlerden bir tanesi ve 1000 küsür yıldır ayakta kalan bu kent özellikle 2. Dünya Savaşı'nın hiç bombalanmadığı için eski tarihi dokusunu günümüze kadar taşıyabilmiş. Burada da yine euro geçerli. Özellikle buraya geldiğinizde yemeniz gereken 2 tane şey var. Bir tanesi ünlü midyeleri, diğeri de krepleri, tatlıları. Ve aynı zamanda pek tabii ki içecek olarak da meşhur 500'e yakın olduğu söylenen Belçika biraları. Gezimize Brugge'ün merkezinden başladık. Arkada gördüğünüz devasa meydanları kentin tam merkezinde bulunuyor ve şehir aslında 120 bin kişilik bir kent. Etrafında kanallarla çevrili bir ana karanın üstündeyiz. Ve gelmişken hemen şu kokuyu size yüzümden de aktarmak istiyorum. Şahane çikolatalar kokuyor. Hello. Buranın tatlıları, çikolataları, waffle'ları o kadar ünlü ki gelen herkes önce bir çikolata yemeli. Ne diyorsun Gökhan? Şuna bak. Neler neler var. Ama bence önce bir yemek yiyelim. Yok, yemeyeceğiz zaten. O kadar güzel dükkanlar var ki şimdi hepsini biraz gezmeye başlayacağız. Çok beğendim burayı. Ben daha önce gelmemiştim. Yani Brüksel halt yemiş. Brugge'ün yanında öyle diyebilirim. Bakın insanlar waffle yemek için sıralarda bekliyorlar. Böyle her yerde waffle yiyebileceğiniz yerler var. Kent bildiğiniz tatlı kokuyor. Çok güzel manzara oldu. Buradan 35 dakikalık tur aldık şimdi. 15 euro ödüyorsunuz. Şu teknelerle gezeceğiz. Yağmur yiyecek miyiz abi? Bunu yapmadan Brugge olmazdı zaten. En keyifli şeylerden bir tanesi buymuş. Yok, yağmıyor. Teknemiz böyle. Şimdi bindik. Gidiyoruz. Gezimize başladık. Böyle köprülerin altında dolaşa dolaşa kentin etrafını sarmalayan bu kanalları gezdiriyorlar. Şehirdeki en eski köprü. Aa, evlerin güzelliğine bak. Şey çok güzelmiş. Şuraya sonbaharda düşünsene ne kadar güzel olur değil mi? Yani o kesinlikle iyi ki Brüksel'e gitmedik bu gezide. İyi ki Brugge'e geldik. %100 1000 kat daha güzel Brüksel'den burası. Çok beğendim. Ben Brugge'ü çok beğendim. Daha önceden gelmemiştim. O yüzden heyecanlanarak bu kenti, bu şehri gezdim. Çok keyif alacağınız kanalları, harika restoranları, kafeleri ve çok iyi korunmuş UNESCO koruması altındaki bu kenti dolaşmak oldukça insanı mutlu ediyor ve çok da keyif alıyorsunuz. Yağmur hariç. Umarım siz geldiğinizde yağmurlu bir döneme denk gelmezsiniz. Şimdiki durağımız Hollanda'nın en ünlü kenti Amsterdam. Sıradaki durağımız Amsterdam'a, Kanallar Kenti'ne hoş geldiniz. Bu şehrin dört bir yanında yaklaşık olarak 200 tane kanal bulunuyor ve kuzeyin en ünlü kentlerinden bir tanesi. Aynı zamanda müzeler kenti olarak da bilinen Amsterdam'da bugün birlikte gelin neler göreceğiz bir göz atalım. Almanya'nın Hannover kentine geldik. Hollanda'dan yola çıktık ve bu kent gezilecek yerden çok Dresden'e giderken uğradığımız ve bir gece konaklayacağımız durak oldu. Kent, finans ve ticaret merkezi. Ülkenin özellikle doğusuyla batısı arasındaki birçok yeri birbirine bağladığı için de oldukça işlek. Bu yüzden de daha çok gezilecek, görülecek yerlerden nazaran böyle uğranıp
bir gece kalınıp sonra yola çıkılacak bir durak. Pek tabii ki şehrin merkezinde Hitler'in zamanında bombalamasına rağmen ayakta kalan yapıları ve eski şehir merkezini görüp gezebiliyorsunuz. Ama en güzeli kentin içerisinden geçen şahane kanallar ve bu kanalı bağlayan çok güzel de bir göl var. Ve Çek Cumhuriyeti'ne gelmeden, Prag görmeden olmazdı. Prag'a geldik. Buraya birçok kez geldiğim için daha önceden uzun size YouTube videoları da yapmıştım. Bu sefer de gelmişken hızlandırılmış bir şekilde Prag gezdirmek istiyorum. Astronomik Saat Kulesi ile başlayacağız. Sonra o dünyaca ünlü köprülerini geçip, görüp hızlandırılmış bir Prag gezisi yapalım. Prag, Orta Avrupa'daki en güzel kentlerden bir tanesidir. Orta çağda hissedersiniz. Hadi bakalım. Prag'a geldiğinizde sizi böyle çok güzel bakın tarihi binalar karşılıyor. Ve sokakları da her daim canlıdır buraların. Yaşayan bir kent olduğu için. Ve geldiğinizde aslında bir gün asla yetmez ama hızlandırılmış bir Prag özeti için birçok yeri görebilirsiniz değil mi abi? Ne diyorsun? Yani evet, isteyen çok vakti olmayanlar bir gün iki günde bile rahat bir şekilde, çünkü gezilmesi kolay bir şey. Her şey Old Town bölgesi civarında. Yürüme mesafesinde değil mi? Yürüme mesafesi zorlamıyor. Kolay bir Gidiyoruz. şekilde gezilebiliyor. Yani bu şehirde yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi yürümek. Orta çağ kenti olduğu için baktığınız her yerde tarihi bir detay iz görüyorsunuz. Binalar çok iyi korunmuş ve nadir bombalanan yerlerden değil mi abi burası? Evet evet, yani bunlar çok böyle savaşmayı sevmedikleri için teslim oluyorlar ve tarihine baktığınız zaman Çeklerin çok böyle savaşlarını görmezsiniz. Habsburg Hanedanlı olsun, hep sürekli yönetiliyorlar. O yüzden 2. Dünya Savaşı'nda da Hitler'e çok yani direnmiyorlar. Dolayısıyla şehirde bozulmadan bütünlüğünü bugüne aktarmış ki biz de keyifle geziyoruz yağmur yağmasına rağmen. Ya tabii canım, baksana yine bak, astronomik saat kulesi ve iki kuleleri görüyorsunuz birbirinize bakan yerinin tam ortası kentin merkezi. Bunun da milyon kere anlattım, o videolarımı izleyin. Ama Prag'a geldiğinizde ilk görmeniz gereken yer burası işte. Şimdi burada Cafe Mozart diye bir kafe var. Daha önceki bölümlerde göstermedim. Hadi ilk defa göstereyim sizlere de. Şöyle direkt saat kulesinin karşısında oturup bir şeyler içebiliyorsunuz. Direkt meydanda. İçerisi de böyle tarihi, otantik tasarımını korumuşlar. Eski binalardan biri. Burada şimdi kahve içeceğiz. Mesela böyle güzel ve otantik bir yerde bile şehrin tam merkezinde sadece 100 Çek kronosuna bir kahve içebiliyorsunuz. Burada euro kullanılmıyor. Artık para birimi olarak Çek kronu kullanacağız. Ve 1 euro da 25'e falan denk geliyor. Böyle oturduk, şimdi kahvemizi bekliyoruz. Güzel. Buraya ben ilk defa geldim. Yani şey güzel, ambiyans çok güzel. İşte bu saat kulesini o kadar iyi pazarlamışlar ki saat başı çıkıp böyle 12 tane havari dönüyor ve bunu izlemeye geliyor. Bu kadar insan bakın. Ve bu yağmura rağmen böyle bazen yağmur yağmadığında tıktım tıktım oluyor. Bu kadar yakından bile göremiyorsunuz. Şimdi ara sokaklara artık dalmaya başladık. Buradaki o meşhur köprüye doğru giderken böyle arada trafiğe kapatılmış yerlerden geçerken sizi böyle güzel bir tatlı kokusu çekecek kendine. Meşhur Tridelnik tatlıları. Bunu yemeden işte Prag'dan dönmemek gerekiyor. Zaten her yerde bunun kokusunu gördüğünüzde bu neymiş diye merak edeceksiniz. Burada bir de ara sokaklarda çok güzel şekerlemeciler, dükkanlar, alışveriş yerleri falan var. Tabi görece Çek Cumhuriyeti genel fiyatlarına bakarsanız buralar pahalı yerler. Çok turistik çünkü. Ülkenin bilinen en ünlü kentindeyiz ama başka kentleri de var. Karlovy Vary gibi mesela. Cheskrumlu gibi. Ben bunların videolarını yaptım. Onları da izleyin. Onlar da çok güzel rehberler olur size. Charles Köprüsü'nden karşıya geçtiğinizde böyle tepeden Prag manzarasını izleyebileceğiniz bir St. Vitus adında katedral var.
Oradan bütün kenti görebilirsiniz. Bir de benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi burada tekneyle gezmek. Aklınızda bulunsun. Prag'a geldiğinizde bunları en azından yaparsanız bir gün dolu dolu yaşarsınız. Sıradaki durağımız Avusturya ve Slovakya. Hadi bakalım. Ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'dayız. Bu gezide yağmur bir türlü peşimizi bırakmıyor ama artık tabii ki dönüş yoluna geçtiğimiz için pek de üzülmüyoruz. 5,5 milyon kişinin yaşadığı bir Orta Avrupa ülkesindeyiz. En büyük başkenti ve kenti de Bratislava. UNESCO koruması altında sadece bir tane yapısı var. O da kalesi. Geldiğinizde böyle ağam şahım göreceğiniz bir yer değil. Orta Avrupa turlarında, gezilerinde daha çok böyle uğranmalık bir durak. Budapeşte, Viyana ve Bratislava'ya böyle çok yakın mesafede olduğu için bir anda görebiliyorsunuz. Hepsi böyle sınırlara bile çok yakın. Biz de öyle geldik. Burada bir dolaşıyoruz şu anda Old Town bölgesinde. Akabinde de istikametimiz Schnitzel yemek üzere Viyana olacak. Şehrin içinde böyle küçücük dar sokaklar var. Onlardan yürüyerek geziyorsunuz. Yani o kadar böyle geldiğinizde abi kaç gün ayırsınlar? Bir hafta yeter mi buraya? Evet, bir haftada gezilir mi burası? Ya bitmez değil mi? Şuradan girdik, buraya gelene kadar Şehir bitti. Ya şey gibi, hani burada da bir ülke var, bir başkenti de var, bir görelim. Ya önceden de geldim ben buraya mesela. O zaman da notlarıma bakıyorum, hiçbir şey yok, yazmamışım bile yani. Gerçekten de buraya gelip de insanların ya işte Budapeşte ve Viyana'dan sonra en azından hayran olacaklarını düşünmüyorum. Ama daha çok buraya geldiklerinde hani bir festival olur, yaz dönemi olur mesela. Böyle caddeler, meydanlar daha kalabalıktır. O zaman şenlik havasında geçirebiliyorsunuz. Kentin içerisindeki yaşama dahil olabiliyorsunuz. Şöyle yine her yerde olduğu gibi bak. Bir kilise var. Ork sesi geliyordu. Pazar ayini yapıyorlar. Aa, herkes kilisedeymiş. Şöyle dışarıda çok yağmur yağınca kendimizi bir restorana attık. Birer pizza söyledik. 10 euro, 12 euro, 15 euro. Nasıl Slovakya abi bu? Diye sordum Hakan'a. Yani ben şaşırdım. Burada maaşlar belli sonuçta. Aynen, maaşlar, asgari ücret ucuz, normalde düşüktür. Avrupa ülkeleri içerisinde en düşük olan yerlerden biri. Evet, evet ama restoranlarda yıkıyorlar. Yani gerçekten restoranlarda var ya şu sene epey bir artış var. Ya şu kaç gündür abi 10-12 gündür Avrupa'yı geziyoruz. Yani kesinlikle Avrupa'da %20, %30 net enflasyon var. Ama maaşlar dedikleri gibi böyle %10'ların üstünde bile artmamış insanların. O yüzden bu serzenişleri var. Biz de yerinde geldik, gördük. Bugüne kadarki yorumumu olsun. Afiyet olsun. 12 euroya margarita pizza yiyoruz böyle bir yerde. Avusturya'nın başkenti Viyana'ya geldim. Bu benim kaçıncı kez gelişim bilmiyorum. Çok da güzel bir kenttir. Slovakya'da hiçbir şey yoktur ama Viyana'da çok güzel müzeler, opera binaları, tarihi meydanlar, çarşılar, her şeyi görebilirsin. 10 milyonluk bir ülkenin yaklaşık %25'i burada yaşıyor. Avrupa'nın zengin ülkelerinden bir tanesi. Kişi başı gelirleri ortalama 40-50 bin euro civarında. Komşuları bu ülkenin çok fazla. 7-8 tane komşusu var. En büyüğü Almanya, Fransa, İsviçre. Bunlar ilk aklıma gelenler ve hatta fazla bir alanı dağlık ve Alplerin en güzel kesitleri özellikle ülkenin batısında bulunuyor. İsviçre Alpleri de ünlü ama Avusturya'nın Alpleri daha güzel diyorlar. Bir gün inşallah onu da gösteririm sizlere geldiğimde. Buradayız. Hadi Viyana'ya gezelim. Benim YouTube'da Viyana bölümlerim de var. Avusturya. Onları izlersiniz ama özellikle bilmeniz gereken birkaç detay var. Şu anda kentin tam kalbindeyim. Her yerde olduğu gibi burada da yine katedral var ama burada önemli olan şey bizler için önemli olan şey Viyana kapılarına kadar Osmanlı'nın dayandığı 1500'lü yıllar Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kapılarına kadar dayanıyor. Budapeşte'ye geçiyorlar. Burada kuşatma oluyor ama buradaki şehri alamıyorlar. Sonra geri dönüyorlar ve bu süreçte ilginç şey Avrupa kahveyle tanışıyor. O zamana kadar kahveyi bilmiyorlar.
Aslında Arapların Osmanlı'ya getirdiği kahveyi 1500'lü yıllarda işte biz de Avrupa'ya getirmişiz ve o gün bugünden beri de bu insanlar kahveyle tanışmışlar. Bunu öğütmeyi öğrenmişler. Nasıl yapmaları gerektiğini öğrenmişler ve günümüzde kahveyi dünyaya bizden daha iyi satıyorlar, biliyor musunuz? Viyana'ya geldiğinizde en çok dikkatinizi çekecek detaylardan biri bu olacak. Bak işte burası da meşhur Aziz Stephen Katedrali. Gotik tarzda çok ünlü katedrallerden bir tanesi. Bu da onların meşhur caddeleri. Sennstraße mı neydi? Öyle mi okunuyor tam hatırlamıyorum ama zaten tek caddeleri var. Trafik kapalı ve bunun sağlı sollu restoranlar, kafeler, barlar hepsi bu bölgede oluyor. Daha çok da burası sanat kenti, aynı zamanda üniversite kenti. Mozart'ların çıktığı bir kentten ne beklersiniz? Pek tabii ki çok güzel. Özellikle akşamları burada müzik dinletisine katılmanızı öneririm. Ben burada birkaç kere geldiğimde katılmıştım. Çok keyifli olur. Mutlaka yapılması gerekenlerden. Hofburg İmparatorluk Sarayı'nın içerisinden böyle yürüyüp müzeler bölgesine geldim. Burada iki tane çok sevdiğim müze var. Bir tanesi Sanat Tarihi Müzesi, bir tanesi de Ulusal Tarih Müzesi. Şunda olması lazım. Bir tanesi de Doğa Müzesi'ydi onlardan. Hepsini gezebiliyorsunuz buradaki müzelerin. Çok güzel içeride eserler var. Özellikle doğa temalı olan harikaydı. Kesinlikle öneririm. Şimdi ben buna girmeyeceğim. Hem çok gördüm hem de zaten önceki bölümlerde size bunu ben çekmiştim. Şöyle bir kentin etrafından yaptım. Şimdi merkeze geri döndüm. Şurası çok ünlü bir kafe, Zaher diye. Oteli moteli de var. Adam böyle zamanında küçücük bir dükkan olarak başlamış. Şimdi Viyana'yı satın almış derler ya. Öyle bir kafe burası. Böyle sırayı görüyorsunuz. İnsanlar kar, kış, kıyamet de olsa bu sırayı beklerlermiş. Sırf burada bir şeyler yiyebilmek için. Yürüyelim bakalım. Yine merkezde dolaşmaya devam ediyorum. Abi ama çok kalabalık. Şuraya bak. İçerisinde de ayrı sıra var dışarıda. Ne yiyorlar burada? Abi, turta. Orijinal Zaher turta. Şunu yemeye geliyorlar bak. 9.90. Evet, 9.99. 17. Burası take away'dir. Alıp gidiyorlar. Diğer tarafta sıra bekliyorsun. İçeride yiyorsun ama yani çok da bilmiyorum. Hadi gel bize bir şinitzel. Değil ya, biz şinitzel'e gidelim. Biz şinitzel yiyeceğiz. Biz bunu yersek kesiliriz. Şinitzel'e de anlatacağız. Yerken anlatalım hadi. Bunlar demişler ki bizim bir yemeğimiz yok. Bari şinitzel bizim olsun. Ve bunu da bu figmüllerle satmışlar dünyaya. Buraya gelip yer bulamıyorsun. Günler önceden rezervasyon yaptırman lazım. Bir şubesi daha varmış. Bir önce bunu deneyeceğiz, sonra diğerine. Bildiğin şinitzel ama Viyana usulü. Bak görüyorsunuz, insanlar sırada bekliyorlar. Yani bunu bekleyemeyiz çünkü o kadar vaktimiz yok. Bir diğer şubesine de bakalım. Bu arada fiyatları 20 euro falandı. Bak sakin gibi işte. Demek ki rehberler de şaşırır. Evet. Şaşırdık. Hadi bakalım. Yani ilk defa böyle görüyoruz burayı. Değil mi? İlk defa böyle görüyorum. Yani Belki de havadandır gelsek, abi ya. Olabilir. Bugün pazar, bir de yolda gelirken de gördük yağmur, fırtına. Evet. Çıkmamış olabilirler. Etkisi olabilir. Vallahi yok gibi, gel. Gerçekten çok şanslıyız. Yani çat diye alıyorlar. Hadi bakalım. Bunu istesek denk getiremezdik. Bizi şu anda en çok mutlu eden şey hiç sıra beklemeden bu kadar soğuk bir havada içeriye girip böyle güzel bir deneyimi yaşamak ve sizlere aktarabilmek arkadaşlar. Abi yıllardır gelir gidersin. Hiç sıra beklemedik onun mutluluğuyla. Hadi ben böyle görmedim. Gruptan da hep misafirler gelir, hiç giremezler. Her geldiğinde geri dönerler. Ama biz çok enteresan bir şekilde kapıyı hatta kapalı zannettik. Evet. Kapıyı açtık ve burada masadayız. Şinitzel'i domuzda yapıyorlar. Bizim bu seçtiğimiz tavuk ve dana. %100 tavuk ve dana şinitzel. O yandakiler falan genelde hep domuz yiyor galiba, değil mi? Evet, orijinal o şekilde olduğundan dolayı genelde o tabaklarda servis edilenler onlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir de güzel beyaz şarap söyledik. Riesling. Buraların çok iyi şaraplarından. Yiyelim hadi abi, kes. Keselim artık, dayanamıyoruz. Böyle kardeş pay yaptık ikisinden de deneyimlemek için. Siz de böyle yapabilirsiniz. Limonlayacağız. Bildiğin kendine has etrafındaki panesi olan bir tavuk özünde. Bu kadar ama yüzünden anlayacaksınız, deniyorum. Bak şu dana olanı, etrafındaki dedim ya panesini görüyorsun, içinde de eti var. Dünyanın her yerinde neler denedik. Viyana'da da bunu denemek nasip oldu. Başlıyorum. Hangisiyle başladın? Bundan. Tavukla mı? Afiyet olsun. Danayı. Bu dana yani çok güzeldi. Bu da tavuk. Dana şinitzeli ben de ilk defa deneyeceğim. Değil mi? Tavuk yedik. Zaten şinitzeli tavuk olarak biliyoruz. Evet.
Ama danayı ilk defa deneyeceğiz. Çok güzel abi. Güzel değil mi? Farklı yani hani yediğim şuna benziyor diyemiyorum. Ben Kendine has. şahane bir tecrübeydi. Şansımıza da hiç sıra beklemedik. Bakın insanlar sıra bekliyorlar. Onu demeye çalışıyordum ya size. Gerçekten güzel bir tecrübe. Bu yapılması gereken en önemli şey. Viyana'ya Viyana. gelip de Viyana'da Artık buradan ayrılıyoruz. Sıradaki durağımız artık bu gezimizin son ülkesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Ve Türklerin en çok geldiği ülkelerden bir tanesi Macaristan'ın Budapeşte kentine geldik. Ne yolculuk oldu ama değil mi? İtalya'dan başladık. Sizler bunu kaç dakikada izlediniz? Biz resmen 4 mevsim gördük. Ve şu an artık yolculuğumuzun son durağı Budapeşte'deyiz. Birçok kez geldim Macaristan'a ve Budapeşte'de de 2-3 farklı bölüm yapmıştım YouTube'da. Onları da pek tabii ki izleyin, gezilecek yerler anlamında. Burası Tuna Nehri'nin ikiye ayırdığı Buda ve Peşte olarak bilinen iki ayrı bölgenin ismini almış bir kenti. 10 milyonluk bu ülkenin 2 milyon vatandaşı da başkentte yaşıyor. Ülkenin en turistik yerindeyiz. Özellikle burayı gezmek için iki ayrı rota çıkarmak gerekiyor. Burada yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi hem kenti gündüz hem de gece görmek. Gündüz Kahramanlar Meydanı çok güzeldir. Opera binasının olduğu o Tuna Nehri boyunca yürümek güzeldir. Akşamüstü de bu Buda taraflarının tepesine çıkıp kentin gece yüzünü yani hem akşamüstü yüzünü hem gece yüzünü görebilirsiniz. Çok beğenirim buraları. Aynı zamanda Budapeşte bir hamamlar, termal sular kentidir. Osmanlı'nın da geldiği zamanlarda buralara Viyana kapılarına dayandığı dönemlerde yapmış olduğu birçok da hamam vardır. Ama buradaki termal suları siz de isterseniz bir turistik aktivite olarak kullanıp gün içerisinde gidip yüzüp bir rahatlanıp dinlenebiliyorsunuz. Böyle açık havuzlar var ve çok da Avrupa'nın en iyi termal bölgelerinden birisi olarak biliniyor burası. İşte videomun başında size bahsettiğim bütün rotayı tamamladık. Şöyle bir koltuğa oturup dinlenmek istiyorum. Hadi gelin. Ne gezdik ama değil mi arkadaşlar? İtalya'dan başlayan yolculuğumuzda Macaristan'a kadar olan bütün bu seyahatimi sizlere tek nefeste anlattım. Avrupa rüyasıyla çıktığım bu 4. turdu bu zamana kadar ve çok güzel geçen bu yolculuğumda size olabildiğince gittiğim şehirlerin daha önce anlatmadığım yüzlerini anlatarak vloglarla paylaşmıştım. Ama tek nefeste video olarak bu artık Avrupa kıtasında yaptığım son video oldu. Avrupa rüyasıyla çok güzel geziler yaptık bu yaz. Hem kendileri hem vize süreçlerinde bana çok yardımcı oldu. Hatta hayatımda ilk defa 2 yıllık Schengen vizesini de onlar aldı. Bununla beraber Birleşik Krallık'ta da 5 farklı ülkeyi beraber gezmiştik yine. Siz böyle benzer gezilerde eğer bireysel korkularınız varsa iyi otellerde kalalım, her şeyi onlar planlasınlar ya da ben tek başıma gidemem birileri de olsun diyorsanız kendilerine ulaşırsınız. Açıklamaya bıraktığım bağlantıda web sitelerini incelediğinizde birçok daha farklı turlarının olduğunu göreceksiniz. Bu gezi de bittiğine göre artık Deniz Pehlivan kıta değiştirme zamanı geldiğini sizlere daha önceden ifade etmişti. Hatırlarsınız. Bundan sonra Instagram bir hayalin peşinde hesabını takip edin. Nerede olduğumu şu anda, hangi kıtada olduğumu oradan daha hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Tabii ki harika gezi rehberleri, vloglar önümüzdeki günlerde dünya turunun her yerinde yaptığım gibi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve sizlere de serüvenimi ortak edebileceğim deneyimlerle gelecek. Ama takdir ederseniz ki bu tarafta YouTube kısmında bir yandan dünyayı bu kadar çok gezip bir yandan içerikleri anında paylaşmak çok zor ve biz çok emek veriyoruz. Hem bilgi hem tecrübe hem kurgu anlamında Göksel ayrı uğraşıyor, ben ayrı. Gerçekten iki kişinin yaptığı dev bir kadroyuz aslında ve son zamanlarda bizi izleyip takdir ettiğiniz için de teşekkür ederim. Ben bu kadar çok gezme meraklısı olan insanları var olduğunu Türkiye'de bilmiyordum. Tek amacım vardı, dünyayı gezip insanlara aktarmak ve bu yolculuğu onlara ortak ederken bir nevi balık tutmayı öğretmekti. Ve bunu özellikle Japonya gezimden sonra fark ettim ki öyle bir şekilde sizlere Japonya'yı anlatmışım ki yüzlerce insan Japonya'ya gitti. Benim videolarımı izleyip rehberler çıkartıp buna güvenerek. Bu benim için şu işte yaptığım en büyük gururdur. Bu yolculuğumda bir parçası olduğunuz, desteklediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bundan sonra önce Asya'ya gideceğim. Birkaç ülke gezmem lazım. Planlarım vardı, hayallerim vardı gitmediğim. Akabinde Afrika'da olacağım ve sonra da inşallah Orta ve Latin Amerika'da dünya turuma devam edeceğiz. Ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünya turumun Avrupa kıtası kısmı şimdilik bitti. Bir sonraki kıtada görüşmek üzere. Hoşçakalın.